Eğitim serimizin bir diğer bölümüyle devam ediyoruz. İşlerimin yoğunluğu sebebiyle video çekmeye fırsatım pek olmamıştı. Uzun bir ara vermiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde model nasıl oluşturulur? ODI'da model diye isimlendirdiğimiz kavramlar ne anlama geliyor? Bunlardan bahsediyor olacağız. Öncelikle ODI'da model kısmı Designer tab'i altında bulunur. Burada 4 tane tab var görebileceğiniz gibi. Designer, Operator, Topoloji, Security tableri. Bunlardan herhangi bir tanesi açık değilse e, Window kısmında açık olmayanı seçerek görünür hale getirebilirsiniz. Designer tabi altında model kısmı var. Şuradaki sağdaki simgeye tıkladığımızda seçenekler açılıyor. Burada yeni bir model folder'ı yaratma. Bu gruplamak için kullanabilirsiniz. Ee, Yeni bir model yaratma, yeni bir model ve topoloji objesini birlikte yaratma. Bu daha önceki versiyonlarda, ODI versiyonlarında olan bir özellik değildi. Yeni gelen bir özellik. Topoloji objesini ve model objesini birlikte yaratabiliyorsunuz. Onu da göstereceğim. Fakat bizim bunu yapmamıza gerek yok. Çünkü bir önceki videoda topoloji objesini zaten yaratmıştık. İsterseniz topoloji objesi nasıl yaratılıyor, topolojide bağlantı nasıl tanımlanıyor o videodan izleyebilirsiniz. Ee, Benzer şekilde model dosyası nasıl import edilir veya model nasıl import edilir, versiyon görüntüleme gibi seçenekler mevcut. E, Şimdi çok kısa model dediğimiz şey aslında ne ondan bahsedelim. ODI'da model diye isimlendirdiğimiz kavramlar aslında tablolara ait metadata bilgisinin yani kolonların isimlerinin, tiplerinin, karakter uzunluklarının, primary key, foreign key gibi ilişkilerin tutulduğu yapıları içeriyor. Bu daha sonra bu yapıları kullanarak aslında knowledge modeller ya da içeride oluşturduğumuz ETL bu mantık üzerinden aslında ETL'ler generate ediliyor. Şimdi kısaca isterseniz hemen bir örnek yapalım. Bir tane model folder yaratalım. Bunun için herhangi bir özel bir şey yapmanıza gerek yok. Bir jenerik bir isim verelim mesela. Diyelim ki source sistemimizle alakalı bir model olsun bu. Source yazalım sadece. Bir tane de target yaratıyorum. Bunlar sadece gruplamak için kullanacağımız folderlar. Source'un altına source'un üzerine gelip sağ tıklayıp yeni bir model yaratıyoruz. Şimdi yaratacağımız modelin ismi SRC Oracle diyelim. Bir Oracle database'ine bağlanacağız. Yani Source Oracle anlamına gelen bir model yaratmış olalım. Teknolojisi Oracle Database'i. Şimdi daha önce ben topolojide şurada bir önceki videoda göstermiştim. Topolojide Oracle teknolojisi altında şemalar, daha doğrusu Physical Architecture ve Logical Architecture yarattığım için burada teknolojiyi Oracle seçtiğim zaman Oracle altında tanımlı olan Logical Architecture default olarak geliyor. Başka bir şey olmadığı için direkt o geldi. Eğer Oracle Database altında, Oracle teknolojisi altında farklı logical şemalar olsaydı burada seçilebilir halde gelecekti diğer şemalarda. Fakat bizde sadece bir tane olduğu için bu şekilde Logical HR geldi. Bağlantı bilgisi oluşturmuştuk. Bir tanesi yani bir logical şemaya ait iki tane farklı fiziksel adres tanımlamıştık ve bu iki adresi de context'la bağlamıştık. Yani context aslında tekrar o videoda da bahsetmiştim ama burada da bahsedeyim. Context e, tek bir logical şemaya karşılık gelen iki fiziksel şemadan hangisine gideceğini karar vermemizi sağlayan yapı. Şimdi burada development ortamı mı, test ortamı mı, hangi ortam olduğunu seçmemiz gerekiyor. Development diyelim. Şimdi tekrar kaydedelim. Gördüğünüz gibi kaydetti. Herhangi bir sorun yok. Şimdi Designer'a geliyorum. Burayı kapatalım şimdilik. Designer altında bir model yaratmış olduk. Bu model fiziksel anlamda topolojide şurada tanımlamış olduğumuz Oracle teknolojisi altında tanımlamış olduğumuz bu database'e gidiyor aslında. Şimdi bu model folder'ın altında herhangi bir şey yok. Herhangi bir tablo yok. Model dosyasının altında herhangi bir tablo yok. Şimdi bu tabloları import edeceğiz.
Öncelikle bir database'imizde hangi tablolar var ona bakalım isterseniz. Ben daha önceden kullandığım için biliyorum ama gösterelim. SQL Plus'ı açıyorum. Oracle Database'inde örnek bir şema var, HR şeması. Bu HR şeması altında Regions, Locations, Departments, Jobs, Employees, Job History and Countries diye 7 farklı tablo var. Şimdi Employees tablo ya da bu tabloların hepsini import edelim aslında içeri. Model folder'ına çift tıklıyorum. Burada Reverse Engineer kısmına geliyorum. Şimdi herhangi bir tabloyu import etmek istediğinizde buraya tablonun ismini benzer şekilde yazıp ya da birebir aynısını yazıp aratabilirsiniz bu şekilde. Ya da hiçbir isim vermezseniz burada reverse edilebilecek bütün tabloları gösterir size. Bakın Objects Reverse Engineer diyor. Daha önce reverse etmediğimiz yani metadata bilgisini almadığımız tabloları listeledi. Existing Data Store dersem burada var olsa da olmasa da gösteriyor ama bunu kaldırdığımda var olanları içinden çıkartıyor. Onu önce bir şu tabloları alalım. Tekrar göstereyim o kısmı. Tabloları tek tek tablolara ait bilgileri tek tek reverse edip taşıdı. Gördüğünüz gibi model dosyası altına burada 7 farklı tablomuzun ait metadata bilgisi geldi aslında. Yani şöyle bunlara çift tıklayarak objeleri görüntülersek gördüğünüz gibi kolon bilgileri, kolonların tipleri, kolonların uzunlukları, varsa işte not null olma durumları gibi bilgiler buraya geliyor. Şuradan isterseniz herhangi bir constraint varsa yani primary key, foreign key ilişkileri varsa bunları görüntüleyebiliyorsunuz. Şimdi tekrar aynı yere geleyim. Bakın bu tabloları tekrar aynı yere geldim. Bu tabloları daha önce reverse ettik. Şimdi tekrar Objects to Reverse Engineer dediğimde bakın hiçbir şey gelmiyor. Çünkü daha önce bir kere import ettiğim için buraya gelmedi. Fakat şuna basarsam tekrar geliyor. Bu şöyle durumlarda kullanabilirsiniz. Fiziksel olarak tabloda database'de bir değişiklik olduysa bu değişikliği farkı buraya yansıtmak için şu seçeneği seçmeniz gerekiyor ki tekrar bu tabloları import edin ve bunu buradaki bilgileri tekrar değiştirebilin diye. Burayı kapatabiliriz. Şimdi benzer şekilde target altına da bir tane model yaratalım. Bu da yine Oracle database olacak. Çünkü elimizde başka database olmadığı için aslında. Benzer aynı şema altına yazacağım buraya. Bunu da kaydediyorum. Bakın bunda bana az önceki gibi bir save ile alakalı bir uyarı vermedi. Çünkü daha önce konteksin dev seçtiğim için buna default o geldi. Şimdi burada bir tane örnek tablo yaratalım. Gördüğünüz gibi tabloyu yaratmış oldum. Şimdi buraya geliyorum. Test table diye bir tablo yaratmıştım. İstersem şu şekilde tablonun ismini test diye aratıp bulabilirim o tabloyu. Gördüğünüz gibi geliyor ismi ya da direkt yazmanız gerekiyor. Şimdi bunu reverse edelim. O tabloya ait metadata buraya geldi. İsterseniz çift tıklayıp onu da görüntüleyelim. Employee ID, first last name, marker 2, 100 karakter demiştik. Bu tarz bilgiler buraya geldi. Buna benzer şekilde metadataları aslında tablolara ait bilgileri model folder'a altında topluyoruz. İhtiyacımız olan tabloları işlem yapacağımız, mapping yapacağımız. Burada source tablolar olabilir, target tablolar olabilir. Bütün tabloları burada topluyoruz. Bundan sonra ETL yapmaya başlıyoruz aslında. Bir sonraki videoda mapping'e geçebiliriz. Onun öncesinde yapmamız gereken herhangi bir şey kalmadı.